Herkese selamlar. Ben Motoverse. Himalayan 450 ile 13.000 kilometre oldu. Bu bazısının bir yılda, kiminin de bir turda yaptığı bir kilometre. Ama bir motor hakkında fikir sahip olmak için gayet yeterli bir kilometre, tahmin edeceğiniz üzere. Bu 13.000 kilometre içinde çok acayip ters köşeler var. İnanılmaz hayal kırıklıkları var. Bunları konuşacağız. Himalayan 450 ile ilgili en sevdiğim 5 şey ve nefret ettiğim 5 şey olarak bu videoyu çok derli toplu bir şekilde size aktaracağım. Kafasında Himalayan 450 almak fikri olan bir arkadaşımın, kardeşimin en azından bu video bittikten sonra kafasında net bir fikir olsun istiyorum. Hala bu video bittikten sonra da kafanıza takılan bir şeyler varsa yorumlara yazın. Bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Zaten çok yorum olmuyor. Birincisi, beni ilk defa bu video ile izleyecek arkadaşım, kardeşim. Daha önceden ben CRF 250 Rally ile Türkiye'de TET rotaları vesaireler gezdim durdum. Ondan önce X-Pulse'ım vardı. Yine arazi odaklı, zaman zaman asfalttan da tur yapan bir insandım. Şimdi bunu niye anlattım? Bu motora geçerken sağlamlık benim için çok önemliydi. Sağlamlık algısı. Çünkü ben CRF ile Tunceli Ovacık Dağları'nda gece 10'da 11'de sürüşler yaptım. Yağmur altında. Ardahan'a gittim, Kars'a gittim. Erzincan, Erzurum, bütün o hacı yollarını, D915'leri filan geçtim. Benim oralarda kalmamam lazım. Ya da kalacakmışım fikri benim bütün keyfimi öldürür. Dolayısıyla sağlamlık benim için çok büyük bir kriterdi. Abi motorun zaten lanse edilme şekli, o PR'ının yapılma şekli sağlamlık üzerineydi ya. Boşuna değilmiş. Çünkü 13.000 kilometrede bana verdiği hissiyat çok tok, çok sıkı ve ya kolay kolay bozulacakmış gibi bir hissiyat değil. Zaten bu Sherpa bloğu, bundan daha önce bahsetmiştik. İlgilenenler Google'layıp bulabilir Sherpa'nın ne demek olduğunu. Bloklara isim verilme olayı güzel, iddialı. Yani orada sağlamlık algısını güçlendiriyor ve baktığın zaman da ya yok abi kolay kolay bozulmam ben. Üst kapaktan ses gelmez, o efendim krank kitlemez hissiyatını sana veriyor. Zaten 80-90 bin kilometreye gelen globalde bir sürü insan var. Hiçbir sorun yaşamadan yağını suyunu doldurup devam etmişler. O konuda sağlamlıkla ilgili şimdilik en azından bana verdiği hissiyat iyiyim abi devam et. Yani sen istediğin yere vur ben seninle gelirim hissini veriyor. İkinci madde. Güç diyeceğim ama gücü verme şekli. Onu o şekilde ifade edersem sanıyorum daha açıklayıcı olacak. 5500 devirlerden sonra böyle o tek silindirin patlamasıyla birlikte inanılmaz bir hırıltılı güç geliyor. Bu çok keyifli. Şimdi ben bu sınıfta bir sürü motoru kullanma şansına nail oldum. Yani NX500'den 450 MT'ye kadar bir sürü motoru kullandım. İçlerinde bir tek KTM 390 Adventure R'ı kullanmadım. Tahmin ediyorum ki o da buna yakın bir karakterdedir. Özellikle arazide güç verme yöntemiyle, güç verme şekliyle. O gücü verme şeklini çok sevdim abi. Orada hiç itirazım yok. Çok eğlenceli. Yani 120 ile 130 ile bile giderken, yüklüyken, istersen artçılı ol, açtığında 6. viteste hala sollama yaptıracak kadar bir güç var. Hele ki bunu arazide 2. 3. viteste tırmanış yaparken filan orada bir güç var ve her zaman yanındayım. Yani bak oraya tırman, istersen işte 2. vites, 3. viteste kal, problem değil. Aç abi, zaten 40 beygir 40 torkun sana verdiği o yetkiye dayanarak o tırmanışı sana yaptırıyor. Çoğu yerden de gözünün kestirdiği, tamam ben buradan çıkarım dediğin yerden doldur gazı devam et abi. O gücü verme şekli çok güzel. Bayılıyorum. Üçüncü en sevdiğim özellik frenleri. Başta ilk hissiyat, bu 1000 kilometrelerde falan çektiğim ilk hissiyat videosunda da bahsetmiştim. Frenleri iyi abi. Yani bu sınıftan beklenecek fren performansının üstünde. Üzerinde Vibre'ler var. Bu Vibre'ler görevini iyi yapıyor. Isırma hissiyatı çok agresif. Yani böyle çok ezmen gerekmiyor. Daha ilk özellikle önde alıyor. Amortisörlerin sert tarafta kalması da bunu güzel absorbe ettiği için öndeki frenlemeler çok başarılı. Arkada da keza öyle. Arazide, asfaltta. Ya ben frenle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadım. Frenin, ABS'nin özellikle devreye girme anı, o kararlılığı, gerektiğinde ya girmese de olur dediğin yerlerde harbiden girmemesi güzel. Ben frenlerini
laf edeni duymadım bugüne kadar ama benden de duymuş olun abi. Frenleri güzel. Bu eğer bir kriterse sizin için ben kefilim frenlerine. Onun dışında çok sevdiğim bir özelliği 4. 4'teyiz herhalde. Aynen 4. Asfalt performansı. Ki başta dedim bazı hayal kırıklıkları var. Ya bazı manasız ters köşeler de var. Bu ne demek? Ya ben bu motoru alırken arazide çok daha eğlenirim. Yani asfaltta da beni A noktasından B noktasına götürür beklentisiyle aldım. Ama orada tuhaf bir şey oldu. Arazide istediğimi alamayıp ki ona beğenmediğim kısımlarda bahsedeceğim. Asfaltta inanılmaz eğlendim. Tamam günün sonunda kendi sınıfında retro fütüristik Adventure Touring, orta boy Adventure Touring bir makine. Yani tur yapabileceğiniz, araziye de girebileceğiniz bir makine. Okey iddiası orada da var zaten ama benim bahsettiğim viraj stabilitesi. Bunda değiştirdiğim lastiklerin çok büyük payı var. Ondan sonra çünkü karakter bayağı değişti. Aslında motor kendini buldu. Karakter değişmedi. O içinde o potansiyel hep vardı. Şasedeki o rigidlik, öne basması, özellikle limitte amortisörlerin stabilitesi çok tatlı. Yani herhangi bir şekilde sen yatırdın, limite geldin, yükün önde, o dalmalar, bir sallamalar, tereddüt ettirmeler yok. Gemi gibi hızın, vitesin, bakışın, konumun süperse abi gemi gibi giriyor, gemi gibi çıkıyor. Virajından çok eğlendim, çok mutlu kaldım. Bu benim için bir ters köşeydi. Dediğim gibi başta ben çok hani bunun asfalt performansından bir şey bekleyerek almadım. Ben daha çok arazi odaklı bir insanım. Oralarda eğlenirim gözüyle almıştım. Beni şaşırttı. Eğer ya ben çok zaten böyle maraziye girmem ben bunu alayım. Çok uzun yıllar işte asfalttan oraya buraya gideyim. Arada da kampa mampa gireyim diyorsanız sizi bu açıdan çok çok rahatlatır. Çok amaçlı kullanıma uygun bir motosiklet. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. En beğendiğim 5. ve son özellik ya bunları abartabilirim daha. 10 tane de beğendiğim özellik çıkartırım ama yani şimdi tutup da ekranına güzel demeyeyim. Çünkü bu herkes için bir kıstas değil ama freni konuşalım yani. Ne bileyim gaz hassasiyetini konuşalım. Dur konuyu dağıtma. Sevdiğim 5. özellik yakıt tüketimi. Ben canını ala ala kullansam bile arazide, yolda sıka 3.6, 3.7. Şimdi mesela kapalı alan hakimiyet, temel hakimiyet eğitimi, ileri sürüş eğitimi falan alıyorum. Çok fazla düşük hızlarda, yüksek devirde yavaş sürüş falan yapmamız gerekiyor. Yani orada bile 4'leri gördüm görmedim. Ortalama bir kullanımda özet geçeyim 3.5 abi. Benim gibi 1.75 boyunda 75 kilo bir adamsanız 3.5 aşağıda düşer, yukarıda çıkar. Ortalaması 3.4, 3.5, 3.6 öyle söyleyeyim. Yani güzel abi güzel yani 17 litre depoyla 3,5 litre ortalamayla çok uzun yollar kafanızda ya yolda kalır mıyım telaşı olmadan gezebiliyorsunuz. Şimdi bunları hızlı hızlı geçtim. Sevdiğim kısımlar zaten herkes bunları iyi kötü anlattı. Aslında benim daha böyle vakit ayırmak istediğim kısım sorunlu kısımlar. En sevmediğim özellikler. 5 tane bunları da arttırabilirim. Ama çok videoyu polemiğe açık bir hale getirmek istemiyorum. Bu samimi bir uzun kullanım tecrübe videosu. Başlayalım. En sevmediğim 5 özellik. 1. Abi ağır ya. Ağır. Yani kim ne derse desin. Ben bunu böyle ilk çektiğim videoda birazcık şey yapmaya çalıştım. Koruma demiriyle geliyor abi işte orta sehpada üzerinde vay efendim işte depo plastik değil de filan. Okey de 200 kilo abi. 198 mi ne? Çok. Niye çok? Şimdi bana şunu demeyin. Ya daha ne olacak işte 450 cc motor. 40 beygir. Her videoda bir kere Tenere demezsem olmaz gibi oluyor ama. Abi Tenere 205 kilo. Ve bunun neredeyse 2 katı. Ağırlık başına güç oranına baktığın zaman ya ağır. Ya bu motorun hakkı 160 kilo. Yani taş çatlasın 170 kiloymuş. Çünkü bir kütleyle gezdiğini arazide özellikle hissediyorsun ağır bir kütleyle. Ağırlık merkezi önde. Şimdi herkes altta mı yukarıda mı filan tartışması yapıyor ama bunda önde. İnişlerde
çok böyle ataletlenmeye meyilli bir tarafı var. Orada belli ediyor kendini. Yani ağırlığın dağılımıyla ilgili de bir manasızlık var. Ağırlığını sevmiyorum. Sevemedim, uğraştım, yalan yok. Sevemediğim ikinci bir kısım süspansiyonları. Ya süspansiyonları tatlı sert. Hep böyle işte şey olsun diye, baştan da sevimli gözüksün diye tatlı sert falan demişim. Abi biraz tatsız sert ya. Çünkü ağırlık var. Ağırlık altta, önde filan bir şeyler. Arazide böyle birazcık gaz açayım, hani sıkarak gideyim dediğin zaman, hard araziden bahsetmiyorum. Soft'ta bile hani böyle tarla tapan yolları, ara yayla yollarında böyle hafif sıkayım, ben açmayı seviyorum. Power slide'lar bilmem neler dediğin zaman alet önden özellikle çok fazla dağılmaya müsait. Şimdi ağır çekim bir video var. Bunu özellikle ağır çekime aldım. Hani böyle bir dağılayım mı, toplayayım mı? Bir çaba içinde, ama o çaba sırasında sen çok geriliyorsun. İstediğin kadar serbest bırak ön tarafı. Sürekli bir önde gezinme durumu var. Ya şimdi bu bahsettiğim olay benim sürüş keyfimi, dolayısıyla güvenliğimi de aslında en başta etkiliyor. O otomatikman biraz daha gaz kısıyorum. Abi bahsettiğim hızlar çok büyük hızlar değil aslında yani. 50-55 kilometre hızlarla çekildi şu video. Yani orada ben biraz daha tolere eden tarafta olmasını isterdim. En büyük handikapı, ya Showa var. Showa dünya markası. Bu sektöre iş yapan 2-3 baba firmadan biri. Benim ilk tercihim olmaz. Ben biraz daha kaya bacıyım orada. Ya hadi tamam, Showa yine tatlı sert güzel bir karakterim var. Özellikle tamam asfaltta bu çok tatlı, ama ayarlanabilir olay da önde. En azından teselli ikramiyesi, birazcık reboundunu filan, kompresyonunu oynar. Olmasa bile derdim ki lan oynadım acık da işte ben bu kadar yaptım. Hani plasebo etkisi. Oynadım, o güzel oldu filan, böyle günün sonunda mutlu olurdum. Onu da vermemişsin, ayarlı amortisör yok. Beklerdim. Niye beklerdim? Abi var bu sınıfta yani, şimdi 390'lar bilmem neler hepsi ayarlı geliyor ki onlarda white power var. Güzel aletler. Baktığın zaman tamam 390 pahalı. Abi 450 MT de ayarlı. Yani o da ayarlı. İsterdim özellikle süspansiyon. Daha tam arka ayarlı, ama arka zaten o kadar sert ki en yumuşağı bile alsan lastik basınçlarını düşür. Geziniyor abi. Geziniyor yani, arka geziniyor, ön geziniyor. Ya birazcık mesela yeni araziye giriyorsan bu seni çok tedirgin eder. Bundan dolayı araziden vazgeçme niyetine meyledebilirsin. Yapma, ama biraz daha tedbirli ol. Arazisi çok kötü bir motor değil ama beklentinin altında. Çünkü ilk lansman videolarına filan da bakın, o Hindistan'da, orada burada işte globalde verdikleri YouTuber'ların çektiği videolar filan hepsi hardcore, hard enduro yapıyordu abi. O adamlar yapabiliyor zaten. O adamın altına ne versen onu yapacak. O adam onu belki Goldwing'le de yapar. Biz o adam değiliz ki abi. Biz amatör, kendi halinde işte yaylaya maylaya gezmeye, oraya buraya giden, ufak tefek böyle çamurda mamurda oynayan adamlarız. Benim altımda benim acemiliğimi tolere etmen lazım. Ne yapıyor? Birazcık gaz açınca daha çok beni tedirgin ediyor. Çünkü kafayı koyacak yer arıyor. Ya süspansiyon konusunu çok uzattım, farkındayım, ama benim en büyük hayal kırıklıklarımdan biridir süspansiyon konusu. Kaç oldu? 2, 3. Lastikler. Ya ilk başta lastikle yine böyle bir iyi olmaya çalıştım. Ön yargılı olmamaya çalıştım. Ne zamana kadar? 4-5 bin kilometrelere kadar filan normal kuru asfaltta iyi ısındığında çok güzel tutuyordu. Viraj dönüyordu. Zaten çamura mamura gelmiyordu. Çıkarmıyordum oralara, ama yine en nihayetinde toprak yollarda stabilizede filan performanslı sürüş yapıyordum. Şimdi asfaltta 4000 kilometredeki bir lastik çok iyi ısındığında, yarı ıslak değilse, zemin futbola müsaitse filan tutuyor. Okey de abi, o zaman kundura da tutuyor. Ya da ne bileyim, bu bir kıstas değil lastiğin iyi ya da kötü olduğunu söyleyebilmek için. Ne oldu, ben onu kullandım bayağı, 8-10 bin, 10 binde değiştirdim. 10 bine kadar kullandım. Abi artık öldürüyordu beni. Yani yağmurlarda, mağmurlarda güç birden geliyor. Sen birazcık performans seviyorsun, acık yatırayım kaldırayım virajlarda dediğin zaman ön bir gidiyor, arka bir low side bir şeyler yapıyor. Çok çok tereddüt ettirdi. Ben böyle can havliyle değiştirdim. Neye geçtim? Fikir vermesi açısından
Önce Anlas Capra X'e baktım. Hatta bir önceki videolardan birinde bahsetmiştim. Capra X'i almadım. Çünkü çok merak ettiğim bir lastik vardı. Pirelli Scorpion Rally STR. Tecrübe etme şansım olmamıştı. Son anda fark ettim ki bunun bu arkanın 17 olması handikap, her istediğin lastiğin takımını bulamıyorsun. Varmış Pirelli Scorpion Rally STR'de. Hemen yapıştım. İnanılmaz bir lastik. Özellikle asfaltta bahsettiğim baştaki asfalt performansında motor kendini buldu. Profili itibariyle yanlar her zaman hazır tutuşa. Çok rahat limitine kadar ulaşabiliyorsun. Hiç tereddüt ettirmiyor. Hardcore bir arazi lastiği değil, okey. Üstündeki lastikten kat kat iyi bir arazi lastiği. Şimdi Tenere'nin üstünde geliyor diye millet böyle üf falan sanıyor ama değil. Güvenip de böyle hardcore bir çamura, kara girmeyin, kalırsınız. Onun dışında ama bu ortamlarda çok tatlı bir lastik. Benim lastiğim STR'ymiş. Benim profilimdeki insanlar için kesinlikle tavsiyedir. Çok memnun kaldım. Eğer değiştirecek olan, lastikten memnun olmayan bir arayışta olan insanlar varsa Pirelli Scorpion Rally STR mutlaka bakın abi. Mutlaka bakın, tavsiyemdir. Lastik konusu böyle. İmkanınız varsa alır almaz değiştirin. 4, en sevmediğim 4. özellik, aynalar direkt çöp. Arazide yatırayım da kırılsın, bahaneye bakıyorum değiştireyim diye değiştirmedim. Neyi var? Abi titriyor, gaz açıyorsun, dönüyor dışarıya doğru. Açısı değişiyor ya. Hani böyle sıkıyorsun lan arkamdakilere bir bakayım dediğin zaman yok, imkanın varsa direkt aynayı değiştir. Hani double take mirror olur. Bildiğim kadarıyla onun muadili daha uygun Türkiye'de ulaşabileceğin KN'de var. KN Elektronik'te herhalde arazi tipi, enduro tipi, katlanır aynalar, düşünce kırılmıyor filan. İstediğinde de rahat çıkıyor. Araziye, toprağa gireceksen o tarz aynaları tavsiye ederim. Şikayetçi olduğum, sevmediğim, hayal kırıklıklarımdan en büyüğü belki de 5. artık sona gelelim. Başta biraz bahsetmiştim. Distribütör büyük beklentiyle biz karşıladık. Distribütör tarafında benim beklentim karşılanmadı. Benim beklentim neydi bir kullanıcı olarak? Bir, bindiğim motor bir tek benim altımda olmasın abi. Ya ben aylarca dağda, bayırda, yolda sürüyorum ki haftanın 3-4 günü motora binen bir insanım. Lan kendi motorumdan görmüyorum, denk gelmiyor ya. Ben istiyorum abi. Çok satılmış olsun. Bu motor özellikle Royal Enfield abi, 100 yıllık markadan bahsediyoruz. Kötü bir motor değil. Yani böyle kıytırık YouTuber'ların boklamasına aldanmayın. 2 gün sürüp ya vay efendim öyleydi böyleydi komple çöp diyen adama da aldanmayın. Distribütör konusuna geleceğim. O konuda dertliyim ama şu parantezi açmam lazım. Ya 2 gün motora binmiş, ya bu da motor mu abi, alınır mı çöp filan diyen abidik gubidik adamlar var piyasada. Abi onlara aldanmayın. Niye? Bu motor bir genç kardeşimizin ya da bir abimizin hayali belki. Yani para biriktiriyor. Belki giriyor sarı sitede ikinci ellerine filan bakıyor. Abi ne kadar kötü olursa olsun bir motora çöp denmemeli. Ben o yönde düşünüyorum. Bilmiyorum yani, şimdi Çinlileri minlileri konuşmuyoruz. İnsan hayatını tehlikeye atacak kadar vasıfsız motorlardan bahsetmiyorum. Yani günün sonunda bayağı adam bir motosikletten bahsediyorum. Denk geldiğim için ve buna çok sinir olduğum için abi insanların hayallerini süsleyebilir. Birazcık daha hassas olmakta fayda var diye düşünüyorum. Velhasıl abi motor satılmadı. Yok yani öyle bir kendileri de bunu çok istemedi gibi bir hal durum var. Yani eğer eksklusif markayız biz, vay efendim çok böyle ayak altında orada burada gözükmek istemiyoruz gibi bir durum varsa servis fiyatlarını 10 bin liralara falan çıkararak eksklusif marka olunmuyor. Ya da sokakta, toprakta lansmanı yapılması gereken bir marka, bir motosiklet modeli, Akasya AVM'de bir ayakkabıya 100 bin lira veren John'ların içinde lanse edilmemeli. İlk lansmanı orada olmamalıydı. Distribütör burada bunu satmak istiyor mu istemiyor mu bilmiyorum. Günün sonunda kar amacı güden ticari işletmeler. Bundan para kazanmak isteyeceklerdir. Bunu getirdiler, yedek parçalarını işte bir şeyler yaptılar, dünya kadar para harcadılar tahminen. Bunu satmak istiyorsan bir görün abi, bir çaban olsun.
Geleli 3 yıl olmuş, 10 tane bayi var, 10 tane 15 tane bayi var. 20 değil, 81 ilde. Koskoca İstanbul'da bir tane bayi var abi. Edirne'deki adam rodaj bakımı için kıta değiştirmek zorunda, Ataşehir'e gelecek filan. Bakıyorsun bayilerinin de şöyle bir durumu var. Şunu anlarım, sadece Royal Enfield bayisi, müstesna bir, sadece Royal'in satıldığı bir bayi açıp kar edemezsin. Hatta o adam muhtemelen kirasını bile çıkaramaz. Mecburen başka markaların altında, başka bayiliklerin yanında olmak zorundasın. Kabul edilebilir, çok da uygulanan bir yöntem ama şimdi ben 2-3 tane Royal bayisi gezme şansına nail oldum. Gidiyorum abi KTM bayisi. İçeride 3 tane Royal var. Bayilik. Bak bayi. 3 tane Royal köşede. Adam da satmak istemiyor aslında. Yani öyle bir çabası da yok. Yani burada ben isterim ki çok güzel bir marka, çok güzel motorları var. Sadece bunlar değil. Yani özellikle 650'lik bloklarına hastayım. Interceptor'lar, Super Meteor'lar filan bayağı adam motorlar abi. Hani şu an piyasaya çıksa, satılsa bir sürü kendi rakibini eleyecek markalar, modeller. Ben istiyorum ki bindiğim motor her yerde olsun, insanlar bunu bilsin, merak etsin. Günün sonunda globalde kötü de satmadığını düşünüyorum. Çünkü ben takip ediyorum videoları vesaireleri. Globalde var ama Türkiye'ye özgü, yani genel bir zaten motosiklet piyasasının son 1-2 senedir satışlarıyla ilgili sıkıntısı var ama burada distribütörün de ben biraz daha agresif olmasını beklerdim. Yani motor alana telefon hediye etmek bence mantıklı bir pazarlama tekniği değildi. Yani o, ne bileyim abi, bir şeyler orada yanlış. Şimdi Honda'ya bakıyorsun. Honda'yı savunacak son adamım. Özellikle pandemi zamanında yaptıkları vesaireler. Fuara katılmıyorlar. Bu da eleştirdiğim bir nokta ama şunu yapıyorlar abi. 10 farklı şehirde, atıyorum, belki daha fazladır, belki daha azdır, bütün motorlarını teste açıyor. Bir gün 2 gün test etkinlikleri, yemeler, içmeler, influencerlarla sohbetler, fotoğraf çekilmeler. Yani belki de Türkiye'de reklama en az ihtiyacı olan firmalardan biri motosiklet anlamında, ciddi para harcıyor. Bir şeyler yapıyor. Festivallere geliyor, sponsor oluyor, görünüyor. İşte görüyorum sürücüleri kendi içinde kulüpler kuruyor. İşte CRF sürücüleri, bilmem ne sürücüleri, sürüşler yapıyorlar filan. Abi bizim Royal tarafı İstanbul'da 15 kişi kameranın karşısına geçip Royal Enfield diye bağırmaktan ibaret sanıyorlar bu tarz işleri. Burada bir sürü insan var. Anadolu'da hala bu motoru merak eden, sürmek isteyen, ulaşmak isteyen insanlar var. Bilmiyorum, bunları yapıcı eleştiri olarak kabul etsinler. Ben gerçekten bu markanın iyi bir yere gelmesini isterim. İstiyorum da, çünkü ben bu motoru para verip aldım. Sevdiğim için aldım. Ben bu motoru alırken işte 450 MT'de vardı. 390 geliyordu. NX500 vardı. Filan filan, ki zaten CRF'ye biniyordum ben. CRF ile bir ömür de gezerim. Ama ben bu motoru isteyerek aldım ve istiyorum ki bu markada diğer markalar gibi Türkiye'de iyi bir yere gelsin, iyi bir yerde konumlansın. Çünkü bu ülkenin tüketicileri, bizler her şeyin en iyisine layığız. Bizler niye her şeyin en iyisine layığız? Yani bizim Alman'dan, ne bileyim, bir Norveçli'den farkımız ne? Abi biz bu hobilere onlardan çok daha zor ulaşıyoruz. Biz bu hobiler için onların harcadığı paraların, o paranın karşılığı emeğin kat kat fazlasını harcıyoruz. O yüzden biz kaskın da en iyisine layığız, biz ceketin de en iyisine layığız. En iyi lastikler bizim motorlarımızda olsun abi. Biz hak ediyoruz çünkü biz çok uğraşıyoruz. Çok büyük fedakarlıklar yapıyoruz. Ya bu böyle bir sitem değil. Dediğim gibi bunu firmada, markayı seven arkadaşlarım, kardeşlerim de bir yapıcı eleştiri olarak kabul etsinler. Ben bu video çekmeyi sevdiğim, anlatmayı, bilgi paylaşmayı sevdiğim için yapıyorum. Çünkü ben bu motoru alırken Türkçe 1 ya da 2 video vardı. Eğer beni ilk defa bu video vesilesiyle izliyorsanız geçmişe dönük diğer videolarıma bakabilirsiniz. Teslim almadan işte incelemelere, gezilere, turlara kadar bu motorla ilgili kendi çabamla burada çok fazla bir şeyler yapmaya çalışıyorum.
Bunlar hep emektir. Eğer videoyu beğendiyseniz, buraya kadar izlediyseniz ayrıca bir teşekkür ederim size. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bu motorla ilgili aklında soru işareti olan arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz ki onlar da bu kadar emekten bir nebze de olsa faydalanabilirler. Hala kafanıza takılan, sormak istediğiniz bir şey varsa yorum yapın. Cevaplamaktan mutluluk duyarım. Instagram'da takip edin çünkü buraya 3 ayda bir video atıyorum ama orada daha aktifim. Turlarımı, gezilerimi, anlık bu tarz yerlere geldiğimde daha sinematik, daha estetik videoları oraya daha interaktif bir şekilde paylaşabiliyorum. Benden bu kadar. Umarım söylemeyi unuttuğum bir şey yoktur. Birilerini kırdıysam, kızdırdıysam, sürçülisan ettiysem affola ama dediklerimden vazgeçmeyeceğim. Şu anki şahsi ve samimi fikirlerim bunlardır. Kendinize dikkat edin. Umarım herkes hayalindeki motora, hayalindeki ekipmanlara kavuşur ve hayalindeki turlara bunlarla çıkar. Seviliyorsunuz. Motoverse ben. Bye.